Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri çok güzel bir Orlando gününden karşılıyorum. Şu an lunch break'teyim, aslında çalışıyorum ama bir yarım saat 40 dakika zamanım var. Biliyorsunuz artık YouTube'a bayağı video atmaya başladım, fark ettiniz mi bilmiyorum ama daha fazla içerik oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bakalım şöyle 2-3 günde bir video atmaya çalışacağım. Böyle YouTube'da daha aktif olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz önceden ayda bir video atıyordum. Her neyse gözlüğümü de taktım, Volkan Demirel gözlüğümü. Çünkü biraz sonra yürüyüşe çıkacağım. Sizlere bizim mahallede bir göl var. Orayı göstermek istiyorum. Manzarası çok güzel arkadaşlar. Bence çok beğeneceksiniz. Ben bazen böyle kafa dağıtmak için çıkıyorum. Öyle geziyorum, tozuyorum ve keyfim yerine geliyor. Moralim bozuksa kendimi iyi hissediyorum. Bir de şimdi güneş de var. Üstümüzü de çıkartacağız. Birazcık da güneşleneceğim. Çok beyaz gözüküyorum. Yani antrenman videosu falan çektiğim zaman böyle beyaz çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Kaslar çok belli olmuyor. Onun dışında da zaten gün ışığı vücudumuz için çok gerekli. Biz tabi almayı unutuyoruz maalesef ama Florida'da biz zaten sürekli maruz kaldığımız için benim için çok sorun olmuyor. Bir de ben bu şekilde dediğim gibi yani bir 20 dakika 30 dakika yürüdüğümde kendimi çok daha iyi hissediyorum arkadaşlar. Yani şimdi bir yere tabi tahta mahta yok ama şöyle bir eve bir vurayım. Çok fazla hasta olmuyorum. Yani herhalde 6 yılda bir 7 yılda bir kaç defa hasta olmuşumdur? 2-3 defa böyle ciddi hasta olmuşumdur. Onun dışında kendinize iyi baktığınız zaman, gün ışığını da güzel aldığınız zaman çok sorun olmuyor arkadaşlar. Şimdi size benim kediyi göstereyim. Benim kedi delirdi şu an. Kız sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım. Gel. Yat hop şöyle bir dön bakalım. 1, 2, dön bakalım. Dön 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 dön. Aferin, millet köpek eğitir, biz de evde kedi eğitiyoruz işte. Ama bunlar benim canlarım. Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Yani kedi beslemediyseniz kesinlikle besleyin. Yani şunu kızabilir misiniz mesela? Ne kadar stresli bir gün geçiriyorsan geçir, şunu görünce diyorsundur ulan kedi hayatını yaşıyor be. Hadi bakalım yavaş yavaş kaçalım. Çok da işe geç kalmayayım. Gözlüğümüzü taktık. Üstümüzü de çıkartacağız şimdi. Kedi aç kapıyı. Ama sen gitme tabii. Şimdi hadi bakalım göreve başlıyoruz. Hemen Amazon kutuları gelmiş. İlk görevimiz Amazon kutularını içeri almak arkadaşlar. Bir tane Beats kulaklık aldım. O Beats kulaklığı deneyeceğim bugün Jim'de. Bye bye. Bakalım, daha önce Beats bende kulaklık vardı ama bu iMac almıştım. Ondan sonra gelmişti. Öyle çok bir şey değildi yani. Zaten kulaklıklar böyle bir arıza çıkar. Değiştirmem gerekiyormuş kulağıma taktığım yerleri. Onlar soyulmaya başladı vesaire. Arabayı da şöyle şarjda unutmuşuz. Şunu bir alalım. Şöyle ben burayı sonra toplarım arkadaşlar. Şimdi yürüyüşe çıkmadan önce sakızımı aldım. Biliyorsunuz Gigajoe Amazon'da available arkadaşlar. Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız alıp denerse çok sevinirim. Düşüncelerini de yorum kısmına yazabilir. Ben de bir tanesini ağzıma atıyorum şimdi. Oba. Şimdi yola çıkacağız. Bu arada Amazon'da stoklarım azaldı arkadaşlar. O yüzden yeni bir order verdim. Her şeyi çok güzel hazırlattık ve bu sefer karpuz aroması da geliyor. O da herhalde bir ay sonra available olur. Deneyip yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi şunu ben içeri bırakıyorum. Arabaya atayım, sonra üstümüzü çıkartacağız. Hemen. I'm vlogging right now. Come say hi. Benim komşu. Şimdi üstümü çıkartacağım da çocuğa karşı üstümü çıkartmayayım. Kötü hissettim. O yüzden biraz bekleyeyim, içeri girince çıkartacağım. Bugün arabalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim araba sevdamı. Yani 6 yıl boyunca birçok araba değiştirdim. Zaten araba konuşmayı seviyorum. Artık diyorsunuz abi araba konuşma yeter. Çok konuşmayalım diye Okan Kars'ı açmıştık ama hala içimde kaldı. Yani araba mevzularını konuşmak istiyorum bu kanalda da ara sıra böyle. Sevdiğim arabalar olursa belki de inceleriz. Çok inceleme değil de daha çok tecrübelerime dayalı bir video olsun istiyorum. Öyle farklı içeriklerde gelsin diyorsanız zaten bir sürü arkadaşımız var. Araba değiştirenler oluyor, değiştirmeyenler oluyor. Böyle ilgimi çeken bir araba olursa beraber belki de inceleriz. Şimdi sizlere karşı konuşurken de sakız da büyük olduğu için böyle çok ağzım şey oldu. Ben bu sakızı çıkarayım. Ama normalde ben mesela spora gidiyorum ya da ofise gidiyorum, 40 dakika 30 dakika yolum var ya. Sakızımı ağzıma atıyorum, gerçekten 30 dakika boyunca çok güzel antrenman yapmış oluyor. Bu sert bir sakız arkadaşlar. Buradaki jawline muhabbeti var ya. Tabii siz şimdi benim sakallardan çok görmüyorsunuz ama buraları hareketlendiği için şu çene kaslarınızı güçlendiriyor. Biraz daha belirgin gözüküyor. Tadı da gerçekten mükemmel. Yani nane aromalı var şu an zaten piyasada ama bir alıp deneyin yani, bence seveceksiniz. Utanmanın anlamı yok. Zaten çıplak geziyoruz sokakta. Bir de komşulara ayak yapıyorum şimdi.
Güncel formum böyle arkadaşlar. Bilmiyorum çok belli oluyor mu ama şu an 94 kiloyum. Olabildiğince temiz besleniyorum. Yani araba videosunda da vücut ne alaka derseniz benim kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalım biraz böyle mix. Sizlere hayatımı gösteriyorum. Şimdi sakızı çıkartayım, hemen başlayalım videoya. Bu arada Amerika'da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Çöpler oluyor. Bugün çöpçü geçti. Çarşamba ve perşembe günleri bizim çöpleri alıyor, atıyor. Biz sadece evin önüne, şu sokağın başına getirmemiz gerekiyor, o kadar. Onun dışında çok pratik. Sadece bazen günü unutursanız diğer haftaya sarkıyor. Diğer haftaya sarktığı zaman da bazen ağzına kadar dolu olabiliyor. Ama ben şimdi tek başıma yaşadığım için artık biliyorsunuz öyle bir sorunum kalmadı. Yani zaten 2 haftada bir falan çöp çıkartıyorum bu aralar. Eskiden arkadaşlar her hafta çıkarılması gerekiyordu. Biliyorsunuz 5 kişiyle yaşıyordum. Her neyse, konuyu çok fazla dağıtmayalım abi. Bugün arabalardan bahsedeceğiz demiştik sizlere. Şimdi ilk Amerika'ya geldiğim zaman aldığım araba, bilin bakalım ne? Hemen şu an yorum kısmına yazın, bekliyorum. 1, 2, 3. Büyük ihtimal çoğunuz doğru bildi arkadaşlar. Toyota Prius. Prius benim canım ciğerim, üzümlü kekim. Onunla yaklaşık 60.000 mil yaptık. Çok kısa bir sürede Uber yaptık, Amazon Flex yaptık, DoorDash yaptık. Milyon tane iş yaptık arkadaşlar o arabayla. Araba hiç gıkını çıkarmadı. İlk aldığım zaman böyle bir dash'indeki ışıklar git gel yapıyordu. Bir parçasını değiştirdik. 300 dolara mal oldu. Sonra da bir de tekerleklerde böyle küçük bir şey olmuştu. O da 150-200 dolara mal olmuştu. Onu yaklaşık 1,5 sene kullandım. Zaten Uber videolarında görüyordunuz o araba. Daha sonrasında Highlander'a geçmişti. Prius çok güzel bir arabaydı. Kutu gibiydi arkadaşlar. Yani arabanın her tarafını çok iyi bir şekilde görebiliyordunuz. Onun dışında arabanın tabii dışarıdan görüntüsü çok çekici bir görüntü değil. Açıkçası çirkin bir görüntüsü vardı. Birazcık da o zamanın fütüristik bir görüntüsü de vardı arabanın, ama zaten biz o arabayı görüntüsü için almadık. Az yaksın diye aldık. Asıl Prius kullanıcıları bu arabayı ne alıyor? Aha, GTA 5. Helikopter geçiyor. Buralarda çok olay oluyor arkadaşlar, benim olduğum yerde de. Çok tekin bir yerde oturmuyorum yani burada. Her neyse. Bu evlerin hepsi bu arada Airbnb. Burada Airbnb işi yapılıyor. Benim ev de ev almadan önce Airbnb'ydi. Size şu manzarayı göstereyim, sonra Prius'u anlatayım. Vallahi bak, şu manzaraya bakın. Şu an rüzgar olduğu için belki beni duymuyor olabilirsiniz. Ama şurada derdi tasayı unutuyorum. Şuradan şöyle bir 10-15 tur atıyorum. Hızlı hızlı yürüyorum, terliyorum. Prius da öyle tatlı, hoş bir arabaydı arkadaşlar. Sonrasında Highlander'a geçtik. 2019 Highlander. Highlander tabii benim gibi bir adam için, single, burada tek başına yaşayan bir adam için büyük bir araba arkadaşlar. Yani 7 kişi 6 kişiyi alıyor araba. O yüzden ben bu arabayı Uber için aldım her zamanki gibi. O da güzeldi. Güzel zamanlar geçirdik. Sonra bir ara biliyorsunuz burada olaylar olmuştu. Black Lives Matter falan vesaire. O zamanlarda downtown'da olaylar oldu. Yani polis böyle sokakları kapattı vesaire. Ben de müşteri almaya çalışıyorum, yardırıyorum. Sonrasında işte akşam saat kaçtı ya? Gece 11 miydi? Gece 1 miydi? Neydi? Artık ben de yorulmuşum yani, 10-11 saattir çalışıyorum. Yani sokağa gireceğim de yanlışlıkla tren rayına girmiştim arkadaşlar. Onu da hatırlarsınız. İşte orada arabanın lastikleri falan patladı vesaire. Benim de yani motivasyonum acayip düştü. O da bir senedir falan kullanıyordum. Sonrasında dedim ki zaten abi Uber'i full time yapıyordum o zamanlar neredeyse. Bir de serbest film vardı. O zamanlara dedim bu böyle olmayacak. Ben bir yenisine geçeyim. Biraz daha güzelini kullanayım dedim. Aylıkta 150 dolar mı 200 dolar mı ne fark ediyordu? 3000 dolar down payment vermeniz gerekiyordu. Öyle olunca biz ne yaptık abi? Sonra 2021 Highlander'a geçtik. 2019'dan 2021 yalnız büyük bir geçiş, onu söyleyeyim. 2021 Highlander'a binen bütün Uber yolcuları oha bu araba ne diyorlardı. Toyota olduğuna inanmıyorlardı arkadaşlar. Gidin bakın, kullanın, görün. 2021 Highlander gerçekten sizleri şok edecek. Çok güzel bir araba. Yani elektroniğinden tutun, arabanın konforundan tutun. Bir de benimki en base paketiydi. Yani yüksek paketler de değildi. En ucuzunu almıştım ben. Ona rağmen gerçekten çok güzel bir arabaydı. Buradan uzun yol yaptığınız zaman, yani bu arada Highlander, Toyota özellikle uzun yoluyla meşhur arkadaşlar. Hiç sizi yormaz. Yani 4-5 saat araba kullanırsınız, 1 saatlik gibi hissedersiniz. Mesela ben Mercedes GT ile Miami'ye gitmiştim. Miami buradan bir 3 saat, 3,5 saat kadar uzaklıkta. Gerçekten acayip yorulmuştum arkadaşlar. Emate'le gittiğimde hiç çok yorulmamıştım. Ama Highlander'la gittiğimde hiç yorulmamıştım. Tesla bile yoruyor arkadaşlar. Yani Tesla çok o kadar da konforlu değil bence.
Ama Highlander'ın konforu hiçbirisinde yoktu. O yüzden 2021 Highlander candır. Alın görün, Amerika'da yaşayan Uber'ci arkadaşlara sesleniyorum buradan. Güzel bir araba. Onun sonrasında neye geçtik abi? Aslında onun sonrasında direkt bir geçiş yapmadık. O ara ben Highlander'ı tuttum. Biliyorsunuz ben tester kursuna gitmiştim bir 6-7 ay kadar. Kursa da odaklanayım diye, kendimi vereyim diye. O ara ben biliyorsunuz Turo'ya başladım. Araba kiralama işine başladım. Zaten yani bir spora git gel yapıyordum. Arabayı çok fazla kullanmıyordum. Bütün gün evdeydim neredeyse. Para harcamamaya çalışıyordum falan. Yine hustling modları. Sonra biz ne yaptık abi? Highlander'ı Turo'ya koyduk. Sonrasında ben bir araba alıp bir business'ı denemek istedim arkadaşlar. Böyle her ay 400, 500, 600, 700 dolar getirebilecekse. O zaman da bir kenarda da bir 20-30 bin, 40 bin dolarım vardı. Dedim yani en azından bir ikinci yatırım daha yapayım. Hani sonuçta beni kötü duruma düşürmeyecek şekilde ben sürekli 10 bin dolar, 15 bin dolar saving account'umda bulundurmaya çalışıyorum. Her ihtimale karşı arkadaşlar. Kazası olur, o olur, bu olur. Yani kendinizi biraz safe alın, sıfıra sıfır hiçbir zaman kalmayın. Ben de ona göre yatırımlarımı yapıyorum zaten. Şu an her neyse. O zamanlarda da hangi arabayı alsam diye düşünüyordum. Sonra abi dedik Porsche alalım. Hem de ara sıra biz de bineriz, story atarız, güzel gözükür. İlk Porsche'u o zaman almıştım arkadaşlar. Porsche Boxster 2016 model. Kaç bin mildeydi? 40 bin milde, pardon 34 bin, 33 bin mildeydi. Ben aldığım zaman onu bir sene falan kullandım. Bir sene, 1,5 sene ya kullandım ya kullanmadım. Genelde kiraladım arkadaşlar ve 50 binde milde, 52 bin milde miydi neydi arabayı sattım. Yani bir 34'ten 33'ten 52 bin mile kadar araba hem kiralandı hem ben kullandım. Çok tatlı bir arabaydı arkadaşlar Porsche Boxster. Ama birazcık da feminen vibe veriyordu açıkçası. Yani ben seviyordum arabayı ama bir 911 kadar hani maskülen durmuyordu. Birazcık daha soft duruyordu benim. Hani şöyle baktığınız zaman yakışmıyordu arkadaşlar çok fazla ama onun da motorunu çok seviyordum. Çok güzel ses çıkarıyordu. Koltuk ısıtması vardı, soğutması vardı. En küçük ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordu. Bir de dışarı çıktığınız zaman şimdi millet anlamıyor 911 mı yani 911 mi yoksa Boxster mı bunu anlamıyor millet. O yüzden insanlar bakıyordu. Çok dikkat çekiyordu. Oysa araba 52 bin 53 bin dolarlık bir arabaydı. Her neyse sonra o arabayı da kullandık, kiraladık derken devir geldi. Nereye geldi? Beni takip edenler şöyle sesleri alalım. En üzüldüğünüz ama en sevindiğiniz aynı anda araba. BMW M8 arkadaşlar. M8 çok güzeldi bu arada. Yani M8'i hala özlüyorum. Hala ikinci el piyasasına bakıyorum. Düşüyor mu, artıyor mu, iniyor mu, çıkıyor mu? Çok seksi bir arabaydı. Batman gibi duruyordu arkadaşlar. Bir de ben onu biliyorsunuz simsiyah kaplatmıştım. Ve araba yani kaç beygirdi? 520 beygir miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Gerçekten uçuyordu. Çok hızlı bir arabaydı. Çocuklar bir dönüp bakıyor bu abi ne yapıyor burada diye. Neyse arkadaşlar M8'den bahsediyorduk. M8 çok tatlı bir arabaydı. Vallahi çok rahat bir arabaydı. Ben böyle bir rahat araba bir Highlander'da gördüm. Highlander'dan sonra da M8'ti. Onun dışında dikkat çeken bir arabaydı ama bir Boxster kadar bile dikkat çekemiyordu arkadaşlar. Genelde dikkat çekenler erkeklerdi. Öyle hatun muhabbetlerine çok işe yaramıyordu BMW M8. Yani normal bir BMW gibi gözüküyordu açıkçası dışarıdan. Kızların bakış açısına göre. O yüzden M8'i genelde yani böyle yarışçılar arkama yapışırdı böyle. Özellikle Honda'lar M8'i çok severdi arkadaşlar. Benim bulunduğum bölge birazcık Porto Rico'ların olduğu bir bölge. Burada paso Honda var. Yani bir Honda Civic beni gördüğü zaman illa arkama yapışacaktı mesela. Onun dışında 350Z, 370Z sürekli arkamda işte basalım, yarışalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben de çok yarış sevmiyorum, çok risk almak istemiyorum. Araba çok güçlü ama bazen canım sıkıldığında basıyorum. M modunu alıyorum, sonra çekiyorum, normal kullanıyorum. O yüzden yani çok fazla yarışmadım insanlarla. Birkaç kere yarıştım. Bizim Musti ile yarışmıştık. Onda da M6 vardı. Araba çok hızlı, içi de gerçekten çok güzel. Yani bence o zamanlarda BMW varını, yoğunu, bütün teknolojisini o arabaya koymuştu. Gerçekten çok teknolojik bir arabaydı. Güzel bir arabaydı. Belki ileride tekrar alabilirim. Eğer abi M8'i tekrar sende görmek isteriz derseniz de yorum kısmında şöyle bir sırıtabilirsiniz. Bekliyoruz diyebilirsiniz. Ondan sonra neye geçtik abi? Sonra Mercedes'e geçtik. Mercedes AMG GT biliyorsunuz. Kaan abi de GTR var. Ve GTR da çok seksi bir araba. Tam Batman arabası yani. Tamam M8'de Batman arabası diyoruz da gerçek Batman arabası şimdi Mercedes AMG GTR arkadaşlar. Yani dedik Kaan abiyle beraber takılalım. Yani onun yanında onun gibi bir araba olsun dedik. GTR'ın fiyatları 170-180 bin dolar vesaireydi o zamanlarda. Ben de o kadar parayı bir arabaya veremeyeceğim için birazcık daha böyle hani şeyini aldık. GT'sini aldık. Arını alamadık arkadaşlar.
Benimkisi üstü açılandı, convertible'dı. Güzeldi, kırmızıydı, çok dikkat çekiyordu arkadaşlar. Yani şu ana kadar kullandığım en fazla dikkat çeken araba Mercedes AMG GT'ydi. Bir de kırmızıydı, çok tatlıydı. O bir de çok güçlüydü arkadaşlar. Yani hani Boxster'da tamam üstü açıktı eyvallah da o biraz da chill vibe'dı. O kadar hızlı değildi, hatta bayağı yavaştı Boxster. Ama güzel ses çıkarıyordu. Orası ayrı bir konu. Ama şimdi GT'ye geçince benim böyle devreler yandı. Gerçekten bu kadar güçlü olup da bu kadar seksi olup da üstünü açabileceğim bir araba. Ama sevmediğim tek bir kısmı vardı. O da çok rahatsızdı arkadaşlar. Şu ana kadar bindiğim en rahatsız araba benim için, şu boyda birisi için, yani 1.88 boyundayım. Mercedes AMG GT'di. Çok rahatsızdı. Vallahi yani buradan ofise giderken diyordum ki Allah'ım artık şu yol bitsin. Gerçekten o yüzden değiştirmek istedim. Bir de çok fazla değer kaybetmeye başlamıştı arkadaşlar. Ama bir M8 kadar değer kaybetmedi. Yani BMW beni çok üzdü. Oradan en az bir 20-30 bin dolar içerideyim arkadaşlar. Şu an ben sizlere bu videoyu çekiyorum ya. Sizlere örnek olsun. Sakın paranızı arabalara yatırmayın. Bak ben yaptım, siz yapmayın. Bu çok büyük bir hata. Özellikle başka bir ülkeye geliyorsanız arkadaşlarınıza Mustang alayım, hava atayım. Gerçi Mustang alacaksanız tabii sizi çok üzmeyebilir ama yani hani lüks arabalara para harcamayın arkadaşlar. Ne zaman oldum diyorsunuz o zaman bir şeyler alın. Ben mesela Tesla'yı aldım. Ben size söyleyeyim, birkaç sene araba almak istemiyorum. Yani şu an size bu videoyu çekiyorum. Belki gaza geliyorum dışarıda arabaları görüp ama yani yapabileceğiniz en büyük yanlış, ben almayı düşünmüyorum. Birkaç sene, 2 sene, 3 sene işlerimi oturtana kadar Tesla ile devam abi. Tabii maddi durumunuza bağlı arkadaşlar. Yani ben sizin maddi durumunuzun çok çok iyi olduğunu varsaymıyorum şu an. Ama durumunuz iyiyse zaten istediğiniz arabaya binin yani. Güle güle kullanın, hiç sorun yok. Ama benim genelde kanalımı takip eden insanlar hustle modunda olup kendini geliştirmek isteyen insanlar. O yüzden sizlere tavsiyem, arabalara kendinizi kaptırmayın. Bu tarz videolara girip de gaza gelip almayın ha. Sizlere söyleyeyim. Çok yanlış yaparsınız. Sonrasında ne yaptık abi? GT dedim ya, çok rahatsızdı. Biraz da değer düşmeye başlamıştı ama yine de yerini korumuştu. Çünkü benim aldığım rakamlar çok güzel rakamlardı. Ben BMW M8 Competition'ı 2020 Competition'ı 104 bin dolara mı 105 bin dolara mı öyle bir şey almıştım arkadaşlar. Onun üstüne de Boxster'ın belli bir ödemesi kalmıştı. O eklenmişti vesaire. Sonrasında Mercedes AMG GT'yi 93 bin dolara almıştım. Yani AMG GT M8'ten daha ucuzu. Ve o zamanki Amerika'daki en iyi deal'dı. M8 de öyleydi. Mercedes GT de öyleydi. Yani Amerika'daki en iyi iki deal'ı ben kapmıştım ama yine tabii ki değer kaybettiler. Oradan her türlü para kaybettik. GT'yi değiştirme kararı aldık ve sonra Tesla'ya geçtik ve Tesla'ya geçeli de bir sene bile olmadı arkadaşlar. 7 ay ya da 8 ay oldu biliyorsunuz. Yazın zaten sizlere göstermiştim Tesla'yı. Şimdi Tesla'ya geçince dedim abi oh ya, rahatladım ya. Eve de var ya bir istasyonu kurdum. Sürekli her ay 300 dolar benzine masraf gidiyordu arkadaşlar. Yani arabanın, ben uzakta oturuyorum. Şehir merkezine bir 35 dakika uzaklıkta oturuyorum. Sürekli her ay 300 dolar ver. Gerçekten sıkıldım arkadaşlar yani. İnsanı yormaya başlamıştı. O yüzden ben de dedim ki hani sizlere diyorum ki daha olmadan almayın bu arabaları. Ben olduğumu sanmıştım. Bir de o zaman işler güçler yerindeydi benim. Şimdi işlerim biraz bozulduğu için ona göre ona ayak uydurmak zorunda kaldım. O yüzden siz de ayağınızı denk alın, ona göre alın bu arabaları. Her neyse Tesla'ya geçince dediğim gibi rahatladım arkadaşlar. Araba çok konforlu bir araba değil. Yine güzel, konforlu ama tabii yani bir Highlander değil, onu söyleyeyim sizlere, ya da bir M8 değil. Malzeme kalitesi zaten Tesla'nın biliyorsunuz mükemmel değil. Arabayı niye aldım derseniz self-drive özelliği güzel oluyor. Bazen ben ofisten çıkıyorum, çok trafik oluyor. Dur kalk. Benim canımı sıkıyor arkadaşlar. O yüzden dedim self-drive özelliği güzel olsun. Diğer arabalarda da var biliyorsunuz, adaptif cruise control olarak geçiyor. Ama ben özellikle Tesla'nınkisini istedim çünkü kendilerini gerçekten çok geliştirdiler. O yüzden abi Tesla'ya aylık 100 dolar veriyorum ben. Full self-drive özelliğini alıyorum. Beni direkt adresime kadar götürüyor. %90, %85 arasında doğruluk payı var. O yüzden beni burada idare ediyor. Bir de Florida'da yollar güzel arkadaşlar. Şeritleri falan çok iyi okuyor. O yüzden memnunum Tesla'dan. Dediğim gibi cebimi de yormuyor. Yani benzin masrafını, yani elektrik masrafını hiç hesaplamadım diyebilirim sizlere. Elektrik faturam böyle bir 50 dolar, 40 dolar falan artmıştır herhalde. Onun dışında çok bir artış ben gözlemlemedim. Biliyorsunuz bir de bende solar paneller var evin üzerinde. 44 tane panel var. Onların da temizlenmesi gerekecek şimdi. Onları aldığımdan beri hiç temizlemedim. Neredeyse 1,5-2 yıl oldu arkadaşlar. Yani oradan da tabii gün içerisinde şarj ettiğiniz zaman o elektriği oradan alıyor. O da yardımcı oluyor arabayı şarj etmenize. O şekilde yani kaç tane araba aldık? Dur sayalım bakalım. Benim Amerika'daki 6. yılım Toyota Prius.
Toyota Highlander 2019, Toyota Highlander 2021, Porsche Boxster, BMW M8, Mercedes AMG GT ve Tesla. 6 yılda 7 araba değiştirmişim arkadaşlar. Ama ilk 2 sene neredeyse sadece Prius, sonra Highlander ve Highlander. Yani Toyota'dan şaşmadım. Çünkü biliyordum yani Toyota abi üzmez size. Bakın burada da bir Highlander var. Size Highlander'ı da göstereyim şimdi. Tam da lafın üstüne geldi. Benim bakayım şöyle. Harbi 2021'de aldığım Highlander'ın aynısı. Sadece benim jantlar daha çirkindi. Buradaki Highlander daha güzelmiş. Hatta şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi hep beni görmeyin. Biraz da mahalleyi görün. Sizlere mahalleyi göstereyim. Şu Highlander'ın güzelliğine bakar mısınız? Abi bu araba var ya, üf. Herifler Wisconsin'den gelmiş. İşte Airbnb'ye gelmişler. Ailece atlıyorlar. Eyalet eyalet geziyorlar. Bu da uzun yol arabası. Başka hangi arabayla gelsinler ki? En güzel uzun yol arabası bu abi. Benim şu ana kadar deneyimlediğim. Tabii deneyimlemediklerim illaki vardır. Onları da ilerleyen yıllarda çoluk çocuğa karışırsak deneriz. Karışmayana kadar ben convertible'ımı çekerim. Yanına da böyle bir Model Y'yi tutarım. Satmam abi. Kalsın. Onunla da sağa sola gitmeye. Bir tane yanına şekil araba alırsın. İşler güçler yoluna girince bir 911 Turbo S olur. 911 Carrera olur. Vesaire o tarz bir şeyle takılınır. Bence şu an onu düşünüyorum. Tabii o zaman ilerleyen zamanlarda baktık 35, 36, 37. Atıyorum Tesla'yı değiştirirsin. Yanına bir G çekersin. Zaten daha ne yapacaksın yani? Daha ne yapabilirsin araba konusunda? Zaten harcayacağın parayı harcamış oluyorsun o zamandan sonra. Ama mantıklı mı derseniz dediğim gibi işler güçler yerinde olursa, paranız varsa mantıklı, yoksa kesinlikle mantıksız bir olay. Öyle arkadaşlar. Benim yavaş yavaş eve dönmem lazım. Lunch break bitti. Sizlere konuştuk ettik. Normalde ben kulaklığımı takıyorum. Şurada işte göl var. O gölden yardırıyoruz abi. Hem kafamızı dağıtıyoruz. Bazen de yürürken aklıma içerik fikirleri geliyor. İçerik fikirleri gelince de onları not alıyorum ve sizlere video çekiyorum. Sizin araba maceranız nasıl? Bana bunu anlatın. Benim İstanbul'da arabam yoktu. Yani ben sürekli toplu ulaşım kullanırdım. Sultan Gazi'den atlardım mesela. Ataşehir'deydi benim okulum. Bilmediğim metro, bilmediğim otobüs durağı, bilmediğim artık tramvay durağı kalmadı arkadaşlar. Buraya geldiğimde Prius'u aldığımda kendimi çok özgür hissetmiştim. Oha dedim, ilk defa bir İETT durağının saatine göre hareket etmiyorum. Bu benim için mükemmel bir şeydi mesela. O yüzden araba önemli. Biliyorum Türkiye'de araba fiyatları çok yüksek. Yani almak acayip mantıksız zaten İstanbul'da. Ama imkanı olan insanlar varsa tabii sizi rahatlatır ya. Şarkınızı açarsınız, atıyorum işten çıktınız eve gidiyorsunuz, spora gidiyorsunuz. Rahat rahat gidersiniz. Milletin ter kokusuyla gezmiş olmazsınız. Tabii bu lükse ulaşmak için de bir şekilde para yapmak gerekiyor. O yüzden benim kanalı takipte kalın. Sizlere benim maceramı anlatıyorum. Amerika'da 6 yıl oldu. 6 yılda kendi çapımda bir şeyler bence başardığımı düşünüyorum. Tabii bu kendimi övmek için değil arkadaşlar. Şöyle bir çevreye baktığınız zaman gerçekten yani bir şeyleri başarmak disiplin gerektiriyor. Benim kanalıma da inceleyin. Yani sizleri motive etmesi açısından söylüyorum. Beni takip edenler biliyordur. Ben kovalamayı, çalışmayı çok seven bir adamım. Özellikle bir opportunity varsa bunun üstüne gitmeyi çok severim. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeni şeyler görmeyi, deneyimlemeyi seviyorum. Sizlere maceralarımı anlatacağım. Eğer dikkatinizi çekiyorsa aşağıda abone ol butonu var. Ona basın. Yanında da bir tane zil butonu var. Ona da basın. Artık dediğim gibi 2-3 günde bir video atmaya çalışacağım. Bakalım sözümüzü sizlere karşı ne kadar tutabileceğiz. Umarım uzun süreli olur. Sizlere video çekmeyi özlemişim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. İşte sizlere bahsetmiş olduğum olay. Arabaya geliyorsun abi. Şöyle park ediyorsun. Şurada hatta yeri var. Şuraya takıyorsun. Sonrasında bitti gitti. Araban kalktığın zaman hazır bir şekilde yoluna devam ediyorsun.